Merhaba değerli arkadaşlarım. Hepiniz bir videomuza hoş geldiniz, sefa geldiniz. Arkadaşlar, öncelikle yeni sezonda da herkese başarılar diliyorum. İnşallah iyi bir sezon geçirirsiniz diye ümit ediyorum değerli arkadaşlar. Şimdi kardeşlerim, gene bu kadro ekranından başladığımıza göre bir taktik formasyon videomuza da sizlerle beraber paylaşmanın mutluluğu içindeyim. Arkadaşlar, Mehmet vakitsiz, yani diğer kanallarda da olsun, bizim kanalımızda da olsun, yorumlarıyla gerçekten renk katan ve yorumlarıyla gerçekten bize bilgi verebilen ve yorumlarından okuduğumuz zaman da bir şeyler kapabileceğimiz değerli bir kardeşimiz. Bir müddet evvel, ki bu zamana nasip oldu bunu uygulamak, benden bir formasyon istemişti. Bu formasyon videosunu da bugüne nasip oldu diyelim. Arkadaşlar, yanında zaten görüyorsunuz arkadaşımızın isteğini. Şimdi onun isteğine göre ben kadromu dizayn ettim. 3-3-2-2 değerli arkadaşlar. Bugünkü konumuz. Yalnız tabii şurada elimde AMC olmadığı için, dolayısıyla Mehmet kardeşimizin de bana yazmış olduğu şekilde kadroyu dizayn ettim. Ama AMC olmadığı için bu futbolcu AMC gibi düşüneceğiz. Dolayısıyla buna göre yorum yapmaya başlayacağız. Arkadaşlar, ben de dörtlü savunmayı uzun süre destekleyenlerdendim ama ben de son 1-2 sezondur üçlü savunmaya geçtim. Başarılı, güzel maçlar çıkartıyoruz. İyi maçlar çıkartıyoruz. Yani üçlü savunmada, üçlü bir DC ile beraber bitişik nizam içinde, arada fazla boşluk bırakmadan güzel bir şekilde savunma yapmak mümkün olabiliyor. Şimdi arkadaşlar, orta sahada baktığımız zaman zaten MR, ML ve MC'den oluşan bir orta saha. Ve özellikle arkadaşımızın da söylemiş olduğu formasyona göre ayarladığımızda orta çizginin üstünde birbirine çok fazla uzak olmayacak, mesafeli değil, orta saha aslında iyi bir orta saha diyebilirim arkadaşlar. Burada AMC'ler ve santrforlarla beraber hücum anlamında güzel bir çeşitlilik yakalanabilir bu sistemde. 3-3-2-2 sisteminde arkadaşlar. Yalnız benim tabii ki her zaman söylediğim, burada bir DMC'nin kullanılmaması bir handikap olabilir. Çünkü eğer rakibiniz AMC özellikle, yani sizin oynadığınız gibi AMC'li futbolcuları varsa buradaki bu boşluğu değerlendirme şansı var. Ama diyeceksiniz ki abi, bu sistemde bunlar geri yardım etmiyor mu? Edecektir muhakkak. Ama bir DMC'nin, salt bir DMC'nin, bölgesinde oynayan bir DMC'nin etkisini yaratır mı, yaratmaz mı? Burada bir soru işareti, bir şerh koymakta fayda var değerli arkadaşlar. Şimdi kardeşlerim, önce savunmayla çok kısa başlayalım. Fazla da vaktinizi almadan formasyon videomuzu kapatalım. Arkadaşlar, zaten üçlü bir savunmayla oynuyoruz. Yani 3DC sağlam ve 3DC'nin de oyun tarzları, becerileri yüksek olursa, yaş ortalamaları için daha evvelden bir videom vardı. Yaş aralığı, transferde yaş aralığı ile ilgili bir videom vardı. Onu kanalda bulabilirsiniz. Tavsiye ederim tekrar izlemenizi. Çünkü tekrar bir transfer yapma durumu olan arkadaşlar için de bir bilgi mahiyetinde olur diye düşünüyorum. Arkadaşlar, üçlü DC'de herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Biraz evvel söylemiş olduğum gibi, burada eğer AMC'li bir oyun tarzı varsa dolayısıyla rakipte orada bir zafiyet yaşanabilir. Kanatlı eğer bir sistemde oynuyorsa rakibiniz, zaten buradaki ML ve ML'deki oyuncularınız, dolayısıyla geriye de bir miktar katkı yaparsa, eğer ikinci bir mevkileri bek yönündeyse, burada olduğu gibi, şu futbolcumuzda olduğu gibi ikinci bir mevkisi veya birinci mevki neyse, yani kullandığınız bir ikinci mevki bek bölgesindeyse, burada daha rahat bir şekilde kanatlardan oynanan toplarda da rakibi karşılama şansı
doğabilir arkadaşlar. Şimdi gelelim arkadaşlar. Savunmada büyük bir sıkıntı yaşamazsınız. Bir tek DMC'ye bir soru işareti koyduk. Bunun dışında 2 AMC ile zaten orta sahadan gelen toplarda, orta sahadan atılan toplarda AMC'ler burada bir ST'lerin arasında bir köprü görevi görüyor arkadaşlar. Dolayısıyla 2 ST ile oynadığınız zaman zaten rakip alan içinde etkili olma şansınız var. Yani rakibinizin kaçta savunmayla oynarsa oynasın. Rakibiniz DMC bile kullansa +1 2 AMC ile oynadığınız için rakibiniz üzerinde etki yaratabilirsiniz. Diyeceksiniz ki şimdi buranın nasıl oynamamız gerekir? Yani aslında çok büyük handikaplı bir sistem değil. Bir tek DMC'nin olmayışını soru işareti koyarak söylemek istiyorum. Şimdi arkadaşlar kanatlardan tabii ki hücumda çıktığınız zaman bek kullanmadığımız için buradaki kanatlara yine de MR ve ML'lerinize dolayısıyla bir yük biniyor arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi, her formasyon videomuzda söylediğim gibi kanat oyuncuları çok önemli. Dolayısıyla burada becerileri yüksek, doğru oyun tarzlı ve kaliteli oyuncular kullanırsanız büyük bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. En kötü ihtimalle şu yapılabilir mi? Çünkü DMC kullanılmadığı için özellikle DC'deki stopperlere geri talimatı vererek geride kalmaları, yani kontra toplarda yakalanmamak adına, çünkü DMC orada bir süpür olayını gördüğü için olmadığına göre buraya bir geri talimatıyla DC'leri geride bırakmak mümkün olabilir bu sistemde arkadaşlar. Oynanabilir mi? Oynanabilir değerli arkadaşlar. Bir mahsur yok. Şimdi gelelim orta sahaya. Arkadaşlar şimdi tek MC oynuyoruz ama diğer formasyon videolarımızda olduğu gibi tek MC yalnız değil. Ne var? ML ve MR var. Dolayısıyla orada gene üçlü bir blok halinde rakibi orta sahada karşılama şansınız var. MC tek değil. Şimdi AMC'lerde eğer arkadaşlar gizli forvet ve çok yönlü hücum oyuncusu gibi ekstra bazı özellikleri de varsa burada hücum bakımından zenginlik kazanabilir. Zaten golcülerinin ceza sahasında yani yakın ve içinde olacağı için dolayısıyla ortadan gelecek olan toplarda rahat şekilde rakibi karşıladıktan sonra ortadan oynama şansını elde edebilirsiniz. 3-3-2-2 formasyonunda arkadaşlar. Bu formasyon nasıl oynanabilir? Şimdi bu formasyon böyle şu şekilde açık da oynanabilir ama tabii ben Mehmet kardeşimin bana yazmış olduğu şekilde ben dizayn ettiğim için bu da bir şeklidir. Bu şu anki zaten konumuz değil ama bu da bir şeklidir. Bunu da ilaveten açıklamış olayım arkadaşlar. Şimdi tekrar bunu yerine getirelim. Yani bunu bir AMC olarak düşünelim demiştim. Dolayısıyla arkadaşlar burada değerli kardeşlerim, burada ortadan oynamak mantıklıdır. Eğer kanatlardan da ML ve ML gerekli olan desteği ve orta kabiliyetleri yüksekse hücum anında orta yapılan toplarda dolayısıyla burada ne oluyor? Dörtlü, yani şu güruh olduğu gibi rakibin alanı içine geleceği için yapılan ortalarda da orada topu kapmak ve top alıp top verme konusunda eğer kabiliyetleri de yüksekse burada bir zenginlik, dörtlü bir hücumla sağlanabilir değerli arkadaşlar. Şimdi taktiklere gelelim. Bu oyun ne oynar diyelim. Arkadaşlar bu oyun normal oynar. Normal oynar. Hücum oynayabilir çok rahat bir şekilde maçına göre, ama bakın yine söylüyorum, maçına ve durumuna göre hücum oynayabilir değerli kardeşlerim. Diyeceksiniz ki abi savunma oynar mı? Oynar.
oynar. Yine rakibe bağlı olmak üzere, rakibin diziliş ve formasyonuna bağlı olmak üzere savunma da oynayabilir. Ama hücum olarak da rahat bir karşılaşmada çok rahat bir şekilde hücum olarak da başlanabilir. Pas yönünde yine karışık oynanabilir arkadaşlar. Kanatla oynamayı ben bu sistemde çok tercih etmiyorum. Ortadan oynayabilirsiniz. Karışık ve ortadan bu sistem için uygun olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Pas atma şekli, eğer oyuncularınızın o derece kabiliyeti varsa, rakip de buna müsaitse kısa da oynanabilir. Çünkü orada 2 AMC kullanıyorsunuz, 2 ST kullanıyorsunuz. Üçlü bir orta saha etti size 4-7 kişilik bir hücum anlayışıyla şey yapıyorsunuz. Yani rakip top sizdeyken. Dolayısıyla kısa oynanabilir, karışık oynanabilir. Eğer baktınız rakibiniz kuvvetli üzerinize geliyor, kaptığınız toplarda uzun oynayarak ilerideki o hücum hattınızı besleme şansınız var değerli arkadaşlar. Kontrata zaten gelmiyor. Pres tarzı her zaman gibi alçak olmalı. Normal. Bölgesel de oynayabilirsiniz. Eğer sert savunma oynamayacaksanız adam adıma oynamayı tercih etmiyorum. Bölgesel oynamak normaldir. Offside'ı da açık tutabilirsiniz. Arkadaşlar oynanabilecek bir sistem. 3-3-2-2 sistemi. Hücumda zenginlik kazanır. Yani şuradaki futbolcuların katkısıyla hücumda 2 AMC, 2 ST gibi lüks bir sistem diyebilirim buna. Lüks bir hücumda zenginlik kazandırabilirsiniz değerli arkadaşlar. Savunmada da dediğim gibi bir tek DMC aslında burada biraz ben hani hep çok inandığım bir bölgedir DMC benim kardeşlerim. Hani DMC'nin olmamasından dolayı belki rakibe göre bazı ufak tefek aksaklıklar yaşanabilir. Orada aynı şekilde mesela örnek veriyorum. Böyle sistemde yani 2 AMC ile oynayan bir rakibe karşı orada sıkıntı yaratabilir diyorum. Çünkü dolayısıyla buradaki üçlü savunma direktman o karşının hücum hattıyla birebir örtüşüp kalacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla oynanabilecek bir sistem diyorum. Mehmet Vakitsiz kardeşime de çok teşekkür ediyorum. Bu sisteme karşı nasıl oynanabilir? Bu sisteme karşı oynamak gerekirse eğer, bu sisteme karşı eğer savunma oynuyorsanız 5-4-1 oynayabilirsiniz. 4-1-4-1'i deneyebilirsiniz. Değerli arkadaşlar, çünkü Mehmet ona göre bir soru sormuştu bana. Bir rakibi vardı sanıyorum. O rakibinin dizilişini bana analiz etmemi istemişti. 4-1-4-1, 5-4-1 gibi bir sistemle çıkabilirsiniz. Dolayısıyla bu veya bu gibi vesaire şeylerle çıkılabilir formasyon olarak, ama dolayısıyla çok çok büyük bir handikaplı sistem değil. 3-3-2-2 değerli kardeşlerim. Arkadaşlar hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. İnşallah bir başka formasyon videomuzda tekrar görüşmek üzere. Sevgiler ve saygılar.